Merhaba arkadaşlar, yine anlamsız, gereksiz ve size hiçbir katkısı olmayan bir video ile karşınızdayım. Vallahi ister izleyin ister izlemeyin, hiç umurumda bile değil. Sanki izleseniz ne olacak, zengin mi olacağım? Şaka yapıyorum tabii ki. İzleyin arkadaşlar bu videoları. Bugünkü videoya Ayvalıklı sokak satıcısı Ferdi abinin satış ve pazarlama tekniğiyle başlamak istedim. Böyle daha çok dikkat çekiyormuş Ferdi abiye göre. Ben de bir denemek istedim açıkçası. Bugün neredeyiz? Bugün Şanghay merkezi caddelerinden birinde Doğu Nanjing yolundayız. Doğu Nanjing yolu arkadaşlar İstanbul'da İstiklal Caddesi neyse, Ankara'da Kızılay neyse, Amerika'da 5. cadde neyse, Şanghay'da da Doğu Nanjing yolu, Doğu Nanjing Caddesi o. Sokağın şöyle gezerekten devam edelim. Burayı çok seviyorum. Ben bu bina Şanghay'da en sevdiğim binalardan bir tanesi. Gerçi Şanghaylılar çok sevmez, çok da önemsemez ama ben çok seviyorum. Böyle göstereyim. Böyle yürüyerek anlatayım. Bu sokağın tarihi 1940'lı yıllara kadar devam ediyor. 1942 yılında Çin, yani Çin Hanedanlığı 1. Opium Savaşı'ndan mağlup ayrıldıktan sonra Batılı devletleri yani Amerika, İngiltere ve Fransa ile Nanking Anlaşması'nı imzalıyor. Bu anlaşma sonucu Şanghay'ın bazı bölgeleri yabancı güçlerin kullanımına açılıyor. Yani yabancı güçler buraya gelerek burada serbest şekilde ticaret yapma ve yaşama hakkına sahip oluyor. Ve böylelikle bu caddenin o zamandan itibaren yabancılar buraya geliyor ve bu caddenin temelini atıyor. Bu caddenin mimarisi o yüzden harika. Yani müthiş. Dünyada gördüğüm en güzel merkezlerden bir tanesi diyebilirim. Bu caddenin ortaya çıkmasında, hatta çevresinin bu kadar güzel olmasında iki ailenin emeği oldukça büyük. Bunlardan biri Sason, diğeri ise Kaduru ailesi. Bu iki ailenin ikisinin de tarihi Osmanlı'yla alakalı. Sason ailesi kim? Sason ailesinin tarihi 11. yüzyıla kadar İspanya'nın Toledo şehrine kadar gidiyor. 11. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar İspanya'nın zengin tüccar ailelerinden birisiymiş. Ta ki 1492 yılına kadar. 1492 yılında İspanya Kralı Ferdinand ve Kraliçe Isabella tüm Yahudileri İspanya'yı terk etmeye emrediyor ve böylece Sason ailesi de İspanya'yı terk etmek zorunda kalıyor. Tabii ki arkadaşlar o zamanlar bu ailenin ismi Sason değilmiş. Ne olduğunu bilmiyorum maalesef. İspanya'yı terk eden Sason ailesinin bazı fertleri İstanbul'a geliyor. O zamanlar fethedilen İstanbul topraklarına geliyor ve orada şirket açıyorlar 1530'lu yıllarda. Ta ki 19. yüzyılın 30. yıllarına kadar Osmanlı topraklarında yaşıyorlar. Ailenin bazı fertleri nereye gidiyor? Ailenin bazı fertleri Batman'ın Sason köyüne gidiyor ve ailenin ismi de Batman'ın Sason köyünden geliyor arkadaşlar. Sason köyünün oldukça ehemmiyetli bir bölge olduğunu zaten biliyoruz. Osmanlı tarihinde oldukça önemli bir yere sahip. 19. yüzyılın sonlarında 1. Sason ayaklanması, Ermeni ayaklanması, 1904. yılında ise 2. Ermeni ayaklanması, yani Sason ayaklanması yaşanıyor. Neyse konumuz bu değil, tekrar Sason ailesine dönüyoruz. Sason ailesi 1930'lu yıllara kadar Bağdat'ta yaşıyor. Orada ticaret yapıyor, banka işleriyle uğraşıyor. Ama en önemlisi Sason bin Salih, yani ailenin bilinen babası Bağdat'ta hazinedarlık yapıyor. Ta ki 1828 yılına kadar. 1828 yılında Bağdat'a vali olarak atanan Gürcü asıllı Davut Paşa Bağdat'a gittikten sonra Sason ailesiyle bazı anlaşmazlıklar yaşıyor ve Sason bin Salih'in oğlu Sason Davut'u hapsediyor. Ve belli bir para karşılığında aileyi, yani ailenin oğlunu Sason Davut'u nasıl söyleyeceğimi bilemedim bir anda, serbest bırakacağını söylüyor ve aile de varlığının birçok kısmını valiye veriyor. Ve artık Bağdat'ta rahat edemeyeceklerini anlıyorlar. Sason bin Salih'in iki oğlu Davut Sason'la ve diğer bir oğlu ülkeyi terk ediyor. İran üzerinden Hindistan'a, Hindistan üzerinden de belli bir süre sonra Şanghay'a geliyorlar ve burada varlıklarına varlık atıyorlar. Ticarete ilk Hindistan'dan iplik ihracatıyla başlıyor. Ondan sonra Çin'de opium ticareti serbest bırakıldıktan sonra Hindistan'dan
Hindistan üzerinden Çin'e opium ihraç ederek varlığına varlık katıyor. Zamanında o kadar zenginmiş ki Asya'nın Rothschild ailesi deniliyor kendisine. Ama 1909 yılında Saray Oteli'nde imzalanan opiumun ticaretini yasaklayan anlaşmadan sonra biraz daha varlıklarını kaybediyorlar. Sason ailesi Çin'e geldikten sonra yaptığı en zekice adımlardan birisi de Şanghay'a gelir gelmez buradaki bulunan arsayı alıyor. Şu anda Barış Oteli'nin ve Saray Oteli'nin bulunduğu arsayı alıyor. Bu arkada gördüğünüz binanın arsası da Sasonlara aitmiş. 1820'li yıllarda Japonlara satılıyor ve Japonlar burada Yokohama Bankası'nı yapıyorlar. Evet, burada arsa aldıktan sonra burada otel, işte başka işletmeler yaptırıyor ve bazı ileride de birkaç tane mansion yaptırıyor. Apartman binası yaptırıyor. İşte bu arkadaki arsalar hep Sason Davut'unmuş. Şu aklıma şu karikatür geldi ya. Hani milletin dedesi arsa alırken benim dedem. Benim dedem o. O aralar ne yapıyormuş? Hayırlısı be. Şu caddedeki binalar o kadar güzel ki. Binaların çoğu 19. 20. yüzyılda yapılmış. Eskiden burası zaten boşluk bir alanmış. Yani ileride park varmış. Genellikle boş bir alanmış. Sason ailesinin en başarılı fertlerinden birisi de Davut Sason'dur. Dediğim gibi İran üzerinden Hindistan'dan sonra Şanghay'a geliyor. Başarılı olmasının en büyük sebeplerinden birisi de iki eşten 14 çocuğa sahip olması. İlk eşinden 4 tane, ikinci eşinden 10 tane çocuğa sahip. Çocuklarını zamanla Hong Kong'a, Hindistan'a, Bağdat'a ve Osmanlı'ya, oradan da İngiltere'ye gönderiyor ve tüm aile üyeleri hemen hemen ticaretle uğraşıyorlar. Şu oteli yaptıran Sason ailesi, bu Barış Oteli, Şanghay'ın hatta zamanında dünyanın en önemli otellerinden birisiymiş. Zamanında dünyanın en zengin insanları sırf bu otelde yaşamak için, sırf bu otelde birkaç gün geçirmek için Şanghay'a gelip burada keyif sürüyorlarmış, işte kumar oynuyorlarmış, gazino da varmış burada. Burası da binanın ilk yapılan kısmı Barış Oteli'nin güney binası. Zamanında bu bina Saray Oteli olarak adlandırılmış. Şu anda zaten Swatch'un sanat evi olarak faaliyet gösteriyor. Yapımı 1906 yılında tamamlanmış ve 1906 yılından itibaren Şanghay'ın en önemli oteliymiş. Yani zenginlerin buraya gelip gününü geçirdiği otellerden bir tanesiymiş. Şöyle göstereyim. Burası da Barış Oteli. İnsanlar buraya gelerek burada fotoğraf çekiniyorlar. Dönemin zenginleri buraya gelerek burada ilişki kurmak için, işte ilişkilerini genişletmek için burada toplantılar yapıyorlarmış. Hatta dünyanın zengin insanları sırf buraya gelip bir gün geçirmek için bile burada rezervasyon yaptırıyormuş, burada kalıyormuş. Burası otelin şu anda 1. katında faaliyet gösteren bir restoran. Fiyatları da 100 yuan 350 yuan arasında değişiyor, yani kısacası 200 lira 1100 lira arasında değişiyor fiyatlar. Eski Sason malikanesi, evi. Arkadaşlar, Çin'de böyle bir sistem var, size göstereyim. Geliyorsunuz, WeChat zaten Çin'in en önemli programlarından bir tanesi. Her alanda, hemen hemen her alanda faaliyet gösteriyor. Arkadaşlar böyle geliyorsunuz, tarıyorsunuz ve o bina ile ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Yani Şanghay'da, Çin'in birkaç bölgesinde devlet tarafından, devlet koruması altında olan tüm binalarla ilgili bu şekilde rahatlıkla bilgi alabilirsiniz. Otelin içi de bu şekilde.
Bu caddenin manzarası da işte karşıdaki Pudong Xinqiu tarafına açılıyor. Luzhazui kısmına. Yani Şanghay'ın yeni Şanghay'a açılıyor. 19. yüzyılda yani 1830'lu yıllarda, 40'lı yıllarda Şanghay'a göç eden, Asya'ya göç eden diğer varlıklı Yahudi ailelerinden birisi de Kaduri ailesiydi. Kaduri ailesi yine Bağdat'ta yaşamış diğer Yahudi ailelerinden, tüccarlarından birisiydi. Yine çok varlıklıydı. Hatta Bağdat'ta yaşadığı dönemde Sason ailesiyle böyle kapışacak kadar zenginmiş. Ama Asya'ya geldikten sonra yine varlıklılar ama Sasonlar kadar varlıklı değiller. Kaduri ailesinin birkaç üyesi Sason şirketine işçi olarak giriyor ve Sasonların yardımcısı olarak çalışıyor. Ve orada zengin olmaya başlıyor. Şöyle ki Kaduri ailesi ilk başlarda o kadar varlıklı değildi ve varlıklı olmadığı için opium ticareti yapamıyorlardı. Dediğim gibi opium ticareti yapmak için bayağı bir para lazımmış ve Kaduri ailesinin de bu para olmadığı için Kaduri ailesi biraz daha orta düzey biznesle uğraşıyorlarmış. Otelcilik, kumar işletmeciliği ve eczacılık tarzında işlerle uğraşıyorlarmış. Aslında şunu söyleyebiliriz ki her işte bir hayır var derler ya. Sasonlar ilk başta çok zengindi ve zengin oldukları için tüm yatırımlarını opiuma yatırmışlar ama Kaduriler biraz daha onlara göre biraz daha az varlıklı olduğu için opium ticaretine girememişlerdi ve 1909 yılından itibaren opium ticareti yasaklandığı için Sasonlar opium satışını yapamıyorlar ve gittikçe fakirleşiyorlar. Fakirleşiyorlar dediğim yani artık Kaduriler seviyesini iniyorlar ve o zamandan itibaren Kadurilerle kendi aralarında bir otel savaşı başlıyor. Dediğim gibi ilk Şanghay'ın en önemli otellerinden birisi Palace Otel, yani Sason Malikanesi'nin ilk kısmı. Ondan sonra Kaduriler başka bir Astro Otel açıyor çünkü Saray Palace'da yangın çıkıyor. Ve tüm varlıklı aileler artık Kadurilerin oteline gidiyorlarmış. Ondan sonra bir tane daha yapıyor. Sason Malikanesi yapılıyor. Gösterdiğim siyah bina vardı ya. Ben şuna bak. Şuna baksanıza. Mimi. Mimi. Evet, yine başka bir ara sokağa geldim. Evet, Kadurilerle Sason ailesi arasındaki çatışmadan bahsettik. Otobüs gitsin. Şu sokağa baksanıza ne kadar güzel. Evet, bu rekabetten galip ayrılan taraf Kaduri ailesi oluyor. Çünkü daha zekiler. Çin'de iç savaş başladıktan sonra 1940'lı yıllarda Kaduri ailesi tüm mal varlığını Çin'den çıkarıyor. Hong Kong'a taşıyor, İngiltere'ye taşıyor, London'a. Ama Sason ailesi bunu yapamıyor, geç kalıyor ve 1949 yılında Komünist Partisi İç savaştan galip ayrıldıktan sonra ne yapıyor? Tüm Sason ailesinin tüm mal varlıklarına el koyuyor. Ve Sason ailesi artık o ihtişamlı, varlıklı dünyadan siliniyor. Kaduri ailesi hala çok zengin. Şanghay'da birkaç tane oteli var ve Hong Kong'un en zengin ailelerinden bir tanesi. Yine de varlıklarını koruyorlar. Almanya'da Yahudiler soykırıma uğradığı zaman Sason ve Kaduri ailesi
20 binden fazla Yahudi'yi Şanghay'a taşınmasına yardımcı oluyor. Ve burada onlara apartmanlar yapıyor, binalar yapıyor. Ve çoğu da o soykırım döneminde Şanghay'da güvenli şekilde yaşıyorlar. Ve savaş bittikten sonra zaten çoğu Çin'i terk ediyor. Burası Şanghay Moda Sokağı demeyeyim de işte insanlar moda fotoğrafları çekilmek istedikleri zaman buraya gelip burada fotoğraf çekiniyorlar, video çekiniyorlar. Bina çok güzel. Evet, aslında Yahudilerin kafa yapısını, işte düşünce tarzını anladıktan sonra neden bu kadar başarılı olduklarını anlayabiliyoruz. Zaten bunu söylemeye bile gerek yok. Varlıklısın ve çok varlıklısın. Kendine ait şatafatlı bir hayat var ama halkın zor durumda olsa bile o kadar 20 bin tane Yahudi'yi Şanghay'a taşınmada yardımcı olmak kolay bir şey değil ve hepsine ev yapıyorlar. Şanghay'ın belli bir bölgelerinde hepsine apartmanlar, ev yapıyorlar ve o Şanghay'da kaldığı müddet zaman içinde işte hepsini gıdayla temin ediyorlar. Yani asgari gıda ama en azından hayatta kalmışlar. 20 binden fazla Yahudi hayatta kalabilmiş onların sayesinde. İşte ki bu sokakların ortaya çıkmasında onların emeği oldukça fazla. Gerçi kendileri için yapmışlar, yani babasının hayrına yapmamışlar da kendi şatafatları için yapmışlar. Ama yine de bu güzelliği görmek oldukça hoş. Burası Broadway Mansion. Sasonlar tarafından yapılan neoklasik Amerikan tarzında gökdelen. Burası apartmanmış. Onun karşısında da Kaduri ailesinin yaptırdığı Astor Otel. Her iki bina zamanında zenginlerin yaşadığı veya hoş zaman geçirdiği binalardan birisi. Şu anda gördüğünüz, size anlattığım tüm binalar devlete ait, Şanghay şehir yönetimine ait şirketler tarafından yönetiliyor. Yani hepsi devlete ait. Burası da Waibaidu Çao. Waibaidu Köprüsü. Japonlar Şanghay'a işgal etmeye geldiği zaman İngiliz-Amerikan güçleri burada şehri korumaya çalışmış ama başarısız olmuşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar, bu bölgede bulunan tüm binaların çatısında kesin ve kesinlikle Çin bayrağı bulunuyor. Hepsinde. İstisnasız hepsinde. Yani hayatımda hiçbir bölgede bayrağın bu kadar çok bulunduğunu görmedim ben. İşte Kadurilerin şu anda sahip olduğu otel burası. Peninsula Otel. Halen Kadurilerin yönetiminde. Ama sonradan alıyor. Yine modacıların takıldığı bir sokak.
Arkadaşlar bugünlerde Şanghay o kadar kalabalık ki. Hatta şu anda daha iyi. Yani daha o kadar kalabalık değil ama mesela 1-2 hafta önce çok daha kalabalıktı. Şu sokaklara baksanıza. Her taraf insan. Bir de şu taraflara bakın. 2-3 hafta önce yani şu Nanjing Doğu yoluna geldim. Doğu Nanjing yolu işte bu sokak. Nanjing Donlu diye geçiyor. Yani yürüyemedim. Gerçekten yürüyemedim. Öylesine eve döndüm. Burası da Barış Oteli'nin gece görüntüsü. Arkadaşlar o kadar kalabalık ki anlatamam ya, gerçekten anlatamam. Ve Şanghay'ın bu kısmı son zamanlar her gün böyle. Yani bugün video çekmesem hiç gelmeyecektim ama şimdi böyle gezelim. Gece görüntüsü bu şekilde. Ya burası kışın daha güzel oluyor. Niye? Çünkü kışın çok da yani yazın gibi bu kadar kalabalık olmuyor. Şurada Türk dondurmacısı var. Şurada bir yerde. Evet arkadaşlar, yani bu sokak Şanghay'ın şöyle Nanjing Donlu, İstanbul'da İstiklal Caddesi neyse Şanghay'da Nanjing Donlu'da o. Yani turistseniz buraya mutlaka geliyorsunuzdur yani. Böyle turist yani yerel restoranlar var, işte markalar var. İleride Apple, Samsung şirketlerinin Çin'de bulunan en büyük mağazaları var. Ben bu binayı çok seviyorum gerçekten. Şurada insanlar yaşıyor. Yine 19. yüzyılın sonlarında yapılan bir bina.